Bir süredir uykularımı kaçıran bir durum var. Hayatımın büyük kısmı çalışmakla, işe gidip gelmekle geçiyor. Eskiden iş yerinin orada arabayı sokak arasına bırakır, yürüyerek ofise geçerdim. Son birkaç ayda o sokaklar doldu. Sabahları tur atıp durmaktan sıkıldım. Ben de artık arabayı otoparka bırakmaya başladım. İlk kez arabayı park ettikten sonra köşede duran bir araba dikkatimi çekti. Arabanın modeli ve canlı kırmızı rengi ilgimi çekmişti. Eski model ve şık bir arabaydı. Akşam çıkarken arabanın hala orada olduğunu gördüm. Aynı yerinde park halinde duruyordu. Yine dikkatimi çekti. Şöyle bir dönüp baktım. Sonra da arabama atlayıp otoparktan çıktım. Tuhaflık nerede başladı derseniz, aslında onu görür görmez içimde garip bir sıkışma hissi olmuştu. Ama bunu şimdi uyduruyor da olabilirim, emin değilim. O arabayı otoparkta aynı yerde aynı şekilde her gördüğümde dikkatimi daha çok çekti. Her girişimde gözüm istemsizce köşeye kayıyordu. Kaç gün geçti, kaç kere gördüm bilmiyorum. Sadece hep orada olduğunu biliyorum. Bir akşam işten çıkıp eve dönerken dikiz aynasından o arabayı fark ettim. Aynı renk, aynı eski model. Otoparktaki araba olduğunu söyleyemem tabii. Ama gördüğüm anda tanıdık geldi. Bir an için gözümü yoldan ayırıp aynaya daha dikkatli baktım. Bu ufacık şehirde bundan kaç tane olabilir ki diye geçirdim içimden. Birkaç kez daha kontrol ettim. Dikiz aynasına bakıp durdum. İçeride kim var seçemedim. Sonra trafik yoğunlaştı. Bir kavşakta önüm doldu. Aynaya baktığımda yoktu. Kaybolmuştu. Üzerinde durmadım. Ertesi sabah otoparka girerken istemsizce gözüm köşeyi aradı. Araba yoktu. Her zamanki yeri boştu. İlk düşündüğüm şey dün trafikte gördüğüm araba oldu. Demek ki oydu. Çıkıp gitmiş diye düşündüm içimden. Zaten mantıklı olan da buydu. Orada sonsuza kadar duracak değildi ya. Akşam olup da eve dönerken gördüğüm şeyi bu kadar kolay açıklayamadım. İşten çıkıp otoparka gittiğimde köşe yine boştu. Artık özellikle bakıyordum. Yine yoktu. Kısa bir an durup etrafa baktım. Sonra kendi arabama binip çıktım. Yol boyunca aklıma bile gelmedi. Eve vardığımda her zamanki gibi kaldırımın kenarına park ettim. Motoru kapatıp arabadan indim. Tam eve doğru dönecekken gözüm karşıya kaydı. Yolun diğer tarafında park etmiş arabaların arasında o arabayı gördüm. Aynı arabaydı. İçimden tarif edemediğim bir ürperti geçti. Mantıklı bir şey değildi ama orada duruyordu. Gözümü ayıramadım. Sonra fark etmeden birkaç adım attım. Ayaklarım kendiliğinden hareket ediyormuş gibiydi. Yolu geçtim. Yaklaştıkça daha net göründü. Eski model kırmızı, yer yer beyaz. Boyasının tonu bile aynıydı. Aynı araba mı bu diye düşündüm. Cevabı biliyordum aslında. İçimden bir his bunun o araba olduğundan emindi. Ama bu durumu daha da anlamsız yapıyordu. Ne işi vardı burada? Otoparktan çıkıp benim mahalleme gelmesi tesadüf müydü? Elbette olabilirdi ama garip bir şekilde normal gelmiyordu. Etrafa baktım. Kafamı kaldırıp apartmanlara göz gezdirdim. Kimse dikkatimi çekmedi. Daha önce burada mıydı bu araba diye düşündüm. Belki de vardı, ben hiç dikkat etmemiştim. Bir süre daha baktım. Sonra hiçbir şey yapmadan geri dönüp apartmana girdim. Kapıyı kapattığımda içimdeki o hafif sıkışma geri geldi. Eve çıktım ama aklım aşağıdaydı. Dayanamayıp pencereye gittim. Perdeyi araladım. Araba aynı yerde duruyordu. Gece boyunca birkaç kez daha baktım. Her seferinde aynı yerde durduğunu gördüm. Sabah uyandığımda araba hiç aklıma gelmedi. Arabama binince hatırladım ve hemen yolun karşısına diktim gözlerimi. Orada değildi. Otoparka gidene kadar tuhaf tuhaf şeyler geldi aklıma. Beni takip eden, gizlice beni izleyen biri olabilir mi diye kurdum kafamda. Otoparka girerken görevli çocuğa bu arabadan bahsettim. Sürekli burada park edilmiş bir halde gördüğümü söyledim. Çocuk başta, "Vallahi abi o kadar çok araba girip çıkıyor ki bilmiyorum hangi arabadan bahsediyorsun" gibi şeyler söyledi. Arabanın markası ve görünümüyle ilgili detaylardan bahsettim. Ama bu tarzda bir arabayı hiç görmediğini söyledi.
Peki dedim, uzatmadım. Ama o kadar dikkat çeken bir arabayı fark etmemiş olması normal gelmedi. Yine kafamdan türlü senaryolar geçti. Daha fazla paranoyaya kapılmadan bütün düşünceleri başımdan savmaya çalıştım. Ama hareketlerim içten içe bir korku taşıdığımı yansıtıyordu. İş yerine yürürken, akşam kapıdan çıkıp otoparka yürürken hep sağımı solumu yoklayarak yürüdüm. İster istemez daha temkinli hareket etmeye başlamıştım. O arabayı en son gördüğüm akşam bundan birkaç gün sonra oldu. Birkaç gündür arabayı hiçbir yerde görmeyince biraz rahatlamıştım. Cuma akşamıydı. Hafta sonunu ailemle geçirecektim. Bu yüzden iş çıkışı şehir dışına doğru yola çıktım. Yoldayken gece bastırdı. Etrafın tenha olduğu bir bölgede arkamdan o arabaya benzer bir arabanın yaklaşmakta olduğunu fark ettim. Birdenbire elim ayağım birbirine dolanır gibi oldu. Aynadan bakıp o olup olmadığını anlamaya çalıştım. Aradaki mesafeyi korusa da bir süre sonra onun tahmin ettiğim araba olduğunu anladım. Uzun süre boyunca aynı mesafeyle arkamdan gelmeye devam etti. Hızımı arttırdığımda bana yetişiyor, yavaşladığımda o da senkronik hareket ediyordu. Biraz sonra yolun kenarına çekip bekledim. Biraz geride o da arabasını yanaştırdı. Arabadan çıkıp gelmesini bekledim. Artık beni takip ettiğini emin olmuştum çünkü. Bunun için bir sebebi olmalıydı ama hiç hareket etmedi. Ne arabadan çıktı ne de penceresini açtığını gördüm. Arabayı çalıştırıp devam ettim. O da peşimden gelmeye devam etti. Bir süre sonra aradaki mesafeyi biraz olsun kısaltabilmek için tekrar yavaşladım. O sırada bir anlığına mesafe daraldı. Ama sonra o da hızını düşürdü. Ama o kısa arada plakasını görmeyi başarmıştım. Bir daha görürsem aynı araba olup olmadığını anlamak için aklımda tutmak istemiştim. Peşimi bırakmazsa polisi arayıp bildirmem de gerekebilirdi. Ne kadar süre geçtiğini hatırlamıyorum. Ama benzinliğe girdiğim sırada arabanın peşimde olmadığını fark ettiğimi hatırlıyorum. Tuvalet ve market işlerini hallettikten sonra dışarı çıkıp etrafa biraz bakındım. Eğer arabayı görseydim bildirmeden yola devam etmeyecektim. Ama görünmedi. Herhalde bıraktı peşimi ya da yoluna baktı diye düşündüm. Yola çıktıktan kısa bir süre sonra yine arkamdan geldiğini fark ettim. Bu defa hissettiğim şey öfkeydi. Hızımı arttırıp onu yanaştırdıktan sonra yavaşlayıp pencereden ona doğru bakıp bağırdım. Camları koyu renkteydi. Arabanın içinde kim olduğunu göremiyordum. Ama bir ara penceresini biraz araladığını fark ettim. Sanki içeriden yardım istediğine dair bir şeyler söyledi gibi geldi. Ama elbette bunun bir tuzak olduğu belliydi. O yüzden ne dediğine kulak kesilmek yerine peşimi bırak, polisi arayacağım diye bağırdım. Bir anlık sinirle elim ayağım titremişti. Gaza asıldım ve arabadan olabildiğince uzaklaşmaya çalıştım. Sanırım arada ettiğim küfürlerden sonra onu da sinirlendirmiş olmaktan dolayı biraz tırsmıştım. Onun vermiş olduğu bir telaşla bir nevi kaçışa geçtim. Sonra yine araba kayboldu. Ne ara atlattım bilmiyorum. Ama ilk işim bu durumu polise bildirmek oldu. Plakayı sorguladıklarında arabanın ve sahibinin bir süredir kayıp olduğunu öğrendim. Bana onunla ilgili şeyler sordular. Adamı görmediğimi ama arabanın plakasından emin olduğumu söyledim. Bundan sonra yaşanan olaylar belli bir süreç içinde yaşandı. Özetlemek gerekirse o arabayı gördüğüm güzergahta adamın cansız bedeni bulundu. Arabasından ise iz yoktu. Birkaç defa ifademe başvurdular. Olayla hiçbir ilgim olmadığına ikna olsunlar diye arabayı daha önce de gördüğümü söylemedim. Doğrusu ben de sorgulamaya başlamıştım bunu. Yanılıyor olabilir miyim diye düşünüyordum. Sadece o gece arabasının peşime takıldığını anlattım. Adam tam olarak ne zaman hayatını kaybetmiş, bununla ilgili bir bilgi vermediler. Sanırım henüz onlar da bilmiyorlar. Ama adamın daha önce gömülmüş olduğu düşünülüyor. Eğer gerçekten öyleyse o arabayı kim kullanıyordu ve neden bir süredir peşimdeydi bilmiyorum. Belki de adama zarar verdiklerinde arabayı da yok ettiler. Peşimdeki kişinin gerçek bir kişi mi yoksa o adamın yardım dileyen ruhu mu olduğu sorusu uykularımı kaçırmaya devam ediyor.